Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şerbetli tatlılar içinde çok sevilen şambali tatlısı yapıyorum. Orijinal tarifi ve lezzetiyle sizleri kendine hayran bırakacak bir tatlı. Malzemelerle başlıyorum. 900 gram irmik kullanıyorum. 4,5 su bardağına denk geliyor. 3 çay kaşığı karbonatı ilave edip karıştırıyorum. 2 su bardağı toz şekeri de ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi de 2 su bardağı su ekleyeceğim. Suyun içerisine 3-4 damla limon damlatıyorum. Ve suyu irmiğin üzerine alıyorum. Ve sonrasında yoğurmaya başlayacağım. Tüm malzemeler birbirini tutup kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Artık karışımımız hazır. Tamamıyla toparladım. Bir kaseye 1 yemek kaşığı pekmez ve üzerine de 1 yemek kaşığı kadar su alıp iyice inceltip pekmezi açıyorum. Büyük boy dikdörtgen borcam kullanacağım. Hazırlamış olduğum pekmezi borcamın tabanına iyice yediriyorum elimle. Hazırlamış olduğum irmik karışımını borcamın içine hepsini alarak yerleştireceğim. Bir kaşık yardımıyla hızlıca tüm harcı borcama yayıyorum. Kaşıkla yerleştirdikten sonra bir spatula yardımıyla üzerini tamamen düzeltiyorum ve pürüzsüz bir hale getiriyorum. Pekmez karışımdan da üzerine tamamen kapatana kadar elimle yediriyorum. Pekmez şambalinin daha güzel kızarmasını ve renk almasını sağlayacaktır. Kullanmayabilirsiniz ama çok yakışıyor, emin olabilirsiniz. Şimdi de dikdörtgen halinde dilimler oluşturacağım. Kullandığınız borcamın veya tepsinin şekline göre dilimleri oluşturabilirsiniz. Dikdörtgen bir kap tercih etmeniz sizin için büyük kolaylık olacaktır bu konuda. Dilimleme işlemi bittikten sonra çiğ bademle süslemeye geçiyorum. Her dilim için 2 badem kullanıyorum ve bastırarak içine gömüyorum. İsterseniz tuzlu fıstık da kullanabilirsiniz. Antep fıstığı veya çiğ badem de kullanabilirsiniz. Ben bu tarifin yarı ölçüsüyle daha önce fıstıkla denemiştim. Açıklamalar kısmına da
O videomun linkini paylaşacağım. Daha az ölçüyle yapmak isterseniz önceki videomdan da faydalanabilirsiniz. Artık hazır. En az 2 saat bu şekilde bekleteceğiz. Bu arada ben şerbeti hazırlayacağım. Şambali tatlısının şerbeti için 5,5 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su kullanacağım. Şerbetin içine yarım limon bırakacağım ve ocağa alıyorum. İyice kıvam alana kadar 20 dakika kaynatıyorum ve altını kapatacağım. Şambali tatlım borcamda 2 saat dinlendi ve 220 derecede 25-30 dakika alt üst kızarana kadar pişirdim. Fırından çıkardım. Bir ilk 5 dakika sıcağını attıktan sonra daha önce dilimlemiş olduğum yerlerden tekrar bıçakla geçiyorum ve soğumuş olan şerbetimi sıcak tatlımın üzerine gezdirmeye başlıyorum. Rengi gerçekten çok güzel oldu. Kıvamı da gayet güzel olacak ve bu tatlıyı çok kolaylıkla yapıp bayramlarda veya özel misafirlerinize ikramlar için vazgeçilmeziniz olacak. Ben bir gece bekletip şerbetini çekmesini sağlayacağım. Ve evet, ertesi günü tüm şerbetini çekti. Gördüğünüz gibi dilimlere ayırıp servis yapacağım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Şöyle size orta kısmından kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten tam ölçülü, orijinal bir şambali tatlı tarifi bu arkadaşlar. Şeker bayramına yakışır bir tarif oldu. Umarım sizler de beğenip denersiniz. Şeker gibi tatlı bir bayram geçirmenizi diliyorum. Herkese hayırlı bayramlar. Sevgiyle kalın.